Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırından aldıklarınızı aratmayacak çıtır çıtır ev yapımı simit tarifi paylaşacağım. Mutlaka denemeniz gereken bir simit tarifi, dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle simitleri kaplayacağımız susamları kavurmakla başlıyoruz. Bunun için susamları tavaya alalım. Sürekli karıştırarak orta ateşte rengi dönünceye kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Ocağı çok yüksek ateşte kullanırsanız susamlar hızlıca yanacaktır. O yüzden orta ateşte sürekli karıştırmanızda fayda var. Yeterince kavrulduktan sonra susamları ocaktan alıp soğumaları için ayrı bir tabağa aktaralım. Diğer taraftan hamur için yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı instant maya ve 1,5 su bardağı ılık suyu alıp maya çözülünceye kadar karıştıralım. Ardından 4 su bardağı unun bir kısmını ve 1 tatlı kaşığı tuz alıp hamuru yoğurmaya başlayalım. Unun cinsine göre hamurun kıvamında ufak tefek farklılıklar olabilir. Bu yüzden unu yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Hamur toparlandıktan sonra oda sıcaklığındaki 1 yemek kaşığı tereyağını ilave edelim. Tekrardan yoğurarak yağı hamura tamamen yedirelim. Yağ eklendikten sonra hamur biraz yumuşayacaktır. Hafif hafif un serpebilirsiniz. Hamurumuz artık hazır. Üzerini streçleyip temiz bir örtüyle kapattıktan sonra yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım. Bu hamuru poğaça yapar gibi uzun uzun mayalanması için beklemiyoruz. Yarım saat fazlasıyla yetecektir. Sürenin sonunda hafifçe kabaran hamuru tezgaha alalım ve 7 eşit parçaya keselim. Daha sonra parçaları tek tek elimizle toparlayarak uzun bezeler haline getirelim. Hamurları bu şekilde bir tabağa alıp üzerini tekrar streçleyelim ve bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Hamurlar beklerken simitleri bulayacağımız 4 yemek kaşığı pekmezi ve yarım su bardağı suyu genişçe bir tabakta karıştıralım. Pekmezli suyumuzu da hazırladıktan sonra artık hamurları şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Bunun için öncelikle hazırladığımız bezeleri elimizle yuvarlayarak uzunlamasına açalım. Bu şekilde yavaş yavaş ileri geri hareketlerle açtığınızda kolaylıkla uzayacaktır. Daha sonra kenarlarından ters yönlere doğru çevirerek hamuru buralım. Gördüğünüz gibi burarak uzattığımız için kaldırdığımızda hamur kendiliğinden şekil alıyor. Şu anda simitleri klasik yuvarlak simit şeklinde yapmıyorum, uzunlamasına yerleştireceğim. Dilerseniz bu aşamada simitleri halka şeklinde verebilirsiniz, ancak uzun olarak şekillendirdiğinizde bir tepsiye daha fazla simit sığacaktır. Bu arada pişerken uçları açılmasın diye iyice bastırmayı ihmal etmeyin. Tüm hamuru şekillendirdikten sonra simitleri hazırladığımız pekmezli suya batıralım ve daha sonra bolca kavrulmuş susama bulayalım. Şimdi simitleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Fırına vermeden önce bu şekilde 10-15 dakika kadar tepsi mayası için bekletelim. Tepsi mayasından sonra hamurlar biraz daha yumuşayacaktır. Şöyle uçlarından tutarak tekrar uzatabilirsiniz. Simitlerimizi önceden ısıttığımız 210 derecelik fansız ayardaki fırında 25 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü olmanızda fayda var. Sürenin sonunda nar gibi kızaran simitlerimiz artık hazır. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Şöyle hemen birini bölerek sizlere içinde yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel piştiler. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle kahvaltılara veya sahur için hazırlayabileceğiniz, fırından aldıklarınızı aratmayacak nefis bir simit tarifi. Umarım dener ve memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.